Çok lezzetli, yapımı da çok kolay ev baklavasının yapımını göreceğiz. Nasıl hazırladım? Dilerseniz buyurun yapımını görelim. Öncelikle 4,5 su bardağı toz şeker kullanıyorum. 4,5 su bardağı da su kullanıyorum şerbeti için. İçine bir parça limon atıp kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kadar daha kısık ateşte kaynatacağım. Şimdi hamurunu hazırlıyoruz. 2 adet yumurta, 1 fiske tuz, 1 çay fincanı yoğurt, 1 çay fincanı sıvı yağ, 1 çay fincanı süt, 2 tatlı kaşığı kadar üzüm sirkesi. Güzelce çırpıyoruz. Şimdi bu hamurun alabildiği kadar un kullanacağız. Yaklaşık 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Unun miktarı değişebilir. Kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim. Bu aşamada bir paket kabartma tozu eklemeyi unutmayalım. Hamurumuzu çok güzel yoğurduktan sonra tezgahımıza alalım. Daha da güzel özleşene kadar yoğuralım. Evet, artık hamurumuz hazır. Şimdi bezeleri ayıracağız. Şöyle cevizden biraz büyük parçalar kopararak beze hazırlayacağız. Bezeleri hazırladıktan sonra bir tepsiye diziyoruz ve üzerine bir örtü veya bir streçle kapatarak 15-20 dakika dinlendireceğiz ki güzel açılsın. Bir kase ceviz kullanıyorum. Onu küçük bir el rondosunda güzelce küçültüyorum. Evet, hamurlarımız da dinlendi. Şimdi artık açabiliriz. Açmak için buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. Bezeleri önce nişastaya buluyorum. Daha sonra açacağım. Bir tabak büyüklüğünde açıyorum.
Evet, açtığım hamurları 6'şer 7'şer üst üste bırakıyorum. Daha sonra tekrar açmaya devam ediyorum. Bu şekilde yufkalar birbirine yapışmayacaktır. İncecik incecik yufkalar hazırlamış oluyoruz. Bakınız. Açabildiğiniz kadar açabilirsiniz. Bezeleri küçük tutarsanız daha ince olur. Tepsinizin büyüklüğüne göre açabilirsiniz. Tepsiyi yağladım. Hamurumuzu içine yerleştiriyorum. Fazlalıklarını kenarlarından kesiyorum. Şimdi kalan hamurları da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. İkinci katını yerleştirmeden önce arasına ceviz serpiştiriyorum. Evet, tepsinin ebatını da açtıktan sonra tepsiye yerleştiriyorum. Tekrar arasına yeteri miktarda ceviz serpiştiriyorum. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde 6'şer 7'şer katlı olacak şekilde açmaya devam ediyorum.
Evet, hepsini bitirdikten sonra artık üzerine dilimleyebilirsiniz. ...200 gram tereyağını erittim. Üzerindeki köpükleri aldım ki üzerinde yanık yanık kahverengi lekeleri olmasın. Bu esnada şerbetimiz kaynadı. Ocağın altını kapattım. Şimdi tereyağını hamurumuzun üzerine döküyorum. Fırınımı da çalıştırmaya başladım. 160 derece alt üst ayarda ısınmaya başladı. Tam 1 saat boyunca 160 derecede alt üst ayarda pişirmeye başlıyoruz. Üzeri altı güzelce kahverengileşmeye başladıktan sonra şerbet soğuk, tatlımız da ılık olacak şekilde şerbetimizi döküyoruz. En az yarım saat kadar bekleyelim, şerbetini içine çeksin. Şerbetin içine çektikten sonra servis yapabilirsiniz. Bizim evde çocuklar beklemedi, hemen yemek istedikleri için ben onlara çok fazla şerbetini çekmeyi beklemeden ikram ettim. Çünkü çok istediler yemeği. Buraya kadar da izlediyseniz, videom sizin için faydalı olduysa beğen tuşuna basıp abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyet olsun.